Hazır okullar da kapanmışken artık yaz dönemine girmiş bulunduk. Ve yazın oynanabilecek mükemmel oyunlarla sizlere bir liste yapmak istedik. Bu liste tabii ki bizim sevdiğimiz oyunları içeriyor ve genel kitleye de hitap edecek oyunları da almak istedik. İlk öncelikle hani ben şeyden bahsetmek istiyorum. MMO oyunları genel olarak yaz döneminde patlak verir. Çünkü neden? Genellikle öğrenci kardeşlerimiz oyunlara başlarlar. Benim de Silk Road anılarım azdı. Dolayısıyla ben de tekrardan Silk Road'a başlamış durumdayım. Knight, Metin 2, Silk Road dönemi açılmıştır. Kayıtlar aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Server'ımıza bekliyoruz. İşin şakası bir yana gerçekten bu tarz oyunlar 2-3 ay oynanıp zevkini aldıktan sonra tekrar bırakmalık oyunlar. Metin 2'ye başlayayım ben o zaman. Bak şimdi öyle deyince aklıma geldi. Yani eski anılarımız aklımıza geldiği için dolayısıyla bunları sürekliliği olmayacak çünkü vakitten dolayı maalesef. Metin 2'ye gelecek olanlar köyün arkasındaki depocuda bekliyorum ben o zaman ya. Silk Road'a Birinci gelecek olanlar da DM'den yürüyebilirler. Bu listedeki oyunlar hem atmosfer olarak biraz yazın oynanabilecek oyunlar var aralarında. Bir de uzun saatler geçirebileceğimiz oyunlar da var aralarında. Yaz ayı içerisinde oynayabileceğiniz, oynarken keyif alabileceğiniz oyunlar. Oyun önerisi yapacaktık. Yaz bahanesi için yani açıkçası. Call of the Sea. Bağımsız oyunlardan biraz başlayalım dedik. Normalde çok popüler oyunları zaten biliyorsunuzdur ama araya bir iki tane bağımsız oyun sokalım ki bunlar da bizler sayesinde biraz daha duyulsun derdindeyiz. 1930'lu yılların atmosferinde geçen Pasifik adalarında keşif ve gizemin üst düzeyde olduğu ellerinden geldiğince bir oyun. Bulmacalarımız var, keşiflerimiz var. Grafik ve atmosferi çok hoşuma gitti benim. Sırf şu atmosferden dolayı bakmak gerektiğine kanaat getirdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Tam böyle yazlık bir oyun yani rengarenk duruyor ve chill oynanabilecek oyunlardan bir tanesi olduğu için şimdi araya biz fanserlik şeyler de atacağız. Onlardan sıkılıp böyle ara ara buna da bakabilirsin. Yine Spirit Fear'da bunlardan bir tanesi. Bağımsız bir oyun olmakla beraber kendisini hakikaten geliştirmiş. Durmadan güncellemelerle oyuna yeni içerikler eklemişlerdi. Normalde ölüleri sonsuz yolculuğuna huzurlu bir şekilde uğurlayabilme temalı bir oyun. Bu ana hikayeyi üst kurma mekaniğiyle birleştirmişler. Huzur yolculuğu dediğimiz o gemide ölülerimizi huzura erdirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken zaman döngüsünü yine dikkatli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. O ölülerin bazı istekleri oluyor. Onları yerine getirmeye çalışıyorsun. Orada yeni hikayeler, yeni şeyler keşfediyorsun. Bu da yaz dönemi için özellikle benim tekrardan girip bakmak istediğim oyunlardan bir tanesi. İlk çıktığında oynamıştım. Hakikaten keyif almıştım. Hoş bir bağımsız oyundu. Güzel bağımsız oyunlardan bir tanesi. Bakmanızı tavsiye ederim. Belki gözünüzden kaçmıştır. Ayar Memories of Old. Bu da listedeki son bağımsız oyun diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Göklerde kartal gibiydi. Volkan Konak'ı rahmetle anıyoruz. Bu oyunda tam uçmalı kaçmalı abidik gubidik bir oyuna benziyor. Senlik hiç değil biliyorum ama çok keyifli duruyor. Ne zaman çıktığını hatırlamıyorum ama çok hoşuma giden oyunlardan bir tanesi olmuştu bu da. Özellikle o karakterin gökyüzünde özgürce süzülmesi, özgürce hareket ediyor olabilmesi. Oyunlarda bu olayı seviyorum. Yani süzülme, uçma olayını gerçekten seviyorum. Journey'i de mesela en çok sevmemin sebeplerinden bir tanesiydi. O çok kısa süreliğine de olsa gökyüzünde bir süzülüyordun ya. O olay çok keyifli bir şey. Ama Memories of Old'da bu ana mekanik haline gelmiş ve bulmacaları, keşifleri, hikayeyi tamamıyla bu ana mekanik üzerinden ilerletiyorsunuz. O yüzden de bu listeye almak istediğim oyunlardan biri oldu. Şimdi Kojima abimizin ilk oyunuyla beyin yaktı. İkinci oyunla da neler yapacağını daha göremediğimiz ama göreceğiz inşallah. Ya bu videoyu yayınladığımızda büyük bir ihtimalle ya yayınlanmış ya da yayınlanacaktır diye düşünüyorum ama inceleme puanları geldi. Beğeneni yine çok beğendi, beğenmeyeni yine hiç beğenmedi. O beğenmeyenlere oyunu gönderen Kojima abiye de buradan sevgilerimi iletiyorum. Ya bence Death Stranding derin bir oyun. Bunu herkesin beğenmesini ben beklemiyorum. Oyunun içine girilmesi lazım. Benim gibi mesela. Çok beğenememiştim ama güzel bir oyun. Ben Yani çok sevmiştim. kişisel bazda hani beğenmeyebilirsin ama Evet. oyun gerçekten iyidir. Ona saygı duymak lazım. Yani farklı bir evren oluşturmuş kendine. Bunu da burada bitiriyor mu bitirmiyor mu bilmiyorum. Onu da göreceğiz yani. Death Stranding 2 çıktığında da muhakkak oynamanızı tavsiye ederim. Pahalı, evet gerçekten pahalı. Varsa imkanınız bir şekilde oynamaya çalışın derim. Forza 5. Neden 5? Ben yeni Çünkü başladım ondan dolayı. beş Daha doğrusu çok güzel. yeni başlamadım. Yeniden başladım diyeyim daha doğrusu. Keyifli ya. Çok chill bir oyun. İçeride yapabildiklerin çok güzel ya. Araba kullanma hissiyatını o hani dinginliği veriyor bence ya. Zorluk ayarları güzel. Böyle zorlandığında zorluğu değiştirebiliyorsun. Yarış kazanmaya başlayabiliyorsun. Ve bir de çeşitlilik noktasında hakikaten bayağı iyi ya. Çok. Aynı yarışa neredeyse girmiyorsun. O benim bayağı hoşuma gitmişti. Bizi Yani. zamanında hani Need for Speed'den sıkıldıran bizi Need for Speed'den sıkıldırtan
Nasıl diyeceğim bunu? Sıktıran. Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan bir bak olmaz ya. Sıkılmamıza vesile olan desen de Evet kurtulsak. öyle daha iyi olur. Çünkü bunu Türkçe'de bir yere bağlayamayacağız. Çok edilgenli bir kelime oldu o çünkü. Çeşitlilik konusunda gerçekten çok zengin. 4'ü çok severek oynamıştım. 5'e de ara ara baktım ama bir eksik var maalesef. O eksiği tamamladığım zaman daha güzel olacak diye düşünüyorum. Bir direksiyon seti. Çünkü bu tarz oyunlar direksiyonla çok daha güzel, çok daha keyifli oluyor. Her ne kadar kolla hani tamam tatmin etse de direksiyonla çok başka bir seviyeye gelmiş oluyor. Dead Island 2. Tamamıyla atmosferinin yaz atmosferi olmasından dolayı aldığım oyunlardan bir tanesi. Oyun kötü mü? Yani mehlik bir oyun. Yani kötü değil ama çok da iyi bir oyun olmadı. Bir de onca yıl geliştiriyor olmasına rağmen sağlam çıkamaması bir hayal kırıklığı yarattı ama yazın böyle tamamıyla kafa dağıtmalı, vurdulu kırdılı, hiç düşünmeden oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Grafik noktasında gerçekten çok saçma bir kalitesi var. Onu söyleyeyim. İçerik kalitesiyle grafik kalitesinin hiç alakası yok. Düşüncesizce oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Şey gibi düşün ya. Serious Sam vardı ya. Evet. Serious Sam tarzı bir oyun ya. O zaman birazcık da köyüne gidenler için. Ya da gidemeyenler. bahsedelim. Köy hasreti çekenler He. veya köyde olanlar için Stardew Valley. Yani bunu biliyorsunuz, çok popüler oyun zaten. Buraya almak ne kadar doğru onu da bilmiyorum ama Forza'yı aldıysak, Death Stranding'i aldıysak bunu da alabiliriz. Niye almayalım yani? Tavsiye elim zaten. Ya bir de tam yazlık oyun değil mi abi gerçekten ya? Evet, chill takılabileceğin, aile kurabileceğin, Aynen. bağ bahçe yapabileceğin. Yani MMO'ya düşeceğine buraya düş yani. Saygı duyuyorum. Zevk meselesi. Ama şu an gelen oyun gerçekten hani birazcık hardcore diyelim. Elden Ring. Yani kimilerine göre de en kolay Souls oyunlarından bir tanesi ki ben bile 20 saati devirdim bu oyunda. Oynanabiliyor, oynanmıyor değil. Oynanabiliyor ama ne kadar oynanabiliyor? İşte Bizim yazın için- oynarsın işte yani yazın işin gücün yok, öğrencisin, tatildesin, bir yere de gidemedin, ekonomik şartlar zaten ortada. Elden Ring'i alıp koca bir yazı bile bitirebilirsin yani bir oyunla. Tabii ki birkaç build'le baştan sona oynayabilirsin. Çok rahat Enteresan bir şey şekilde yani. yazı atlatırsın bununla yani. Kazasız belasız. İnşallah diye. Yani akıl sağlığını kaybetmezsen eğer güzel oyundur yani. O zaman çok güzel bir devam oyunuyla devam edelim. Hades 2. Hadis almak lazım. Hades Yani. 2 tamamıyla şu an bitmiş durumda değil. Çok Hala az erken kaldı. erişim aşamasında ama %80, %70'lik bir bölümü tamamlandı diyebiliriz. En son bir güncelleme yayınladılar. Ufak tefek oyuna dokunuşlar yaptılar. Dediler ki bundan sonra daha büyük güncelleme gelmeyecek. Yani artık hikayemizi tamamıyla bitirdik neredeyse dedi. Yeni harita gelmeyecek. Yeni oynanış, yeni stiller falan gelmeyecek. Hikayeyi komple tamamlayıp oyunu tam sürüm olarak çıkartmayı planlıyoruz artık dediler geliştirici arkadaşlar. Haliyle de Hades 2 artık yavaş yavaş oynamayanlar, tam sürüm bekleyenler oyuna girip artık başlayabilirler ki anca bitirirler diye düşünüyorum ben de. Öyle. Yine bir bağımsız bu araya sıkışmış. Ericsson The Stolen Dream. Bu oyunları hepsini oynadınız, bitirdiniz. Yani Death Stranding'de çıktığını varsayarak konuşuyorum. Ne oynayacağız diye soracak olursanız hemen araya ufak bir bağımsız oyun sokalım dedik. İzometrik hikaye odaklı bulmaca oyunu. Burada da kardeşimizin peşinden koştuğumuz güzel bir hani grafiksel olarak bence güzel gözüküyor. İzometrik oyunlara her ne kadar mesafeli olsam da bu oyun oynanabilir bir oyun gibi geldi bana. Hikaye anlamında da güzel şeyler vaat ediyor. Hikaye sunumu ve sinematikleri bayağı hoşuma gitmişti benim. Özellikle hikaye konusu da ilginç. Yani bir kardeş hikayelerini zaten seviyorum ben Evet. oyunlarda. Brother of Tale of Two Souls. Yani o olabilir. Eve Out, Eve onlar Out. kardeş değildi O da ama kardeşten kardeş öteydi gibiydi onlar yani. yani. Kardeşten öteydi. Var böyle benzer kardeş hikayeleri var. Bunlar güzel oluyor. Ericsson bunlardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Merak ettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Hadi Temmuz da bitti. Şimdi ne oynayacağız ulan diyorsanız Ağustos ayında zaten çok fazla oyun geliyor. Öncelikle onu söyleyelim. Çok güzel oyunlar var. Ama hepsinden öncesi Mafya geliyor. Mafya'nın son oyunu Eskişehir artık 8 Ağustos itibariyle bir aksilik olmasa çıkacak. Gelmiş oluyor. Daha güzel bir mafya oyunuyla karşı karşıyayız diyebiliriz. Renk paleti olarak da böyle sarı atmosfer, böyle yaz atmosferine daha uygun bir oyun. Mafya 2'yi mesela yazın oynamak çok da doğru olmaz. Yani daha Evet. çok sonbahar, kışlık bir oyundur. Max Payne gibi mesela. Evet, bir de Ama Mafya'nın son oyunu daha yaz temasına sahip bir oyun. bir de Eskişehir'de şu var. Geriye gidiyorsun ya. Evet. O yüzden benim her zaman daha böyle eski dönem daha çok hoşuma gitmiştir. Yani. O da ayrı bir parantez. Şimdilik oyunlar bunlar. Muhakkak bu videonun altına abi yazın şu oyunlarda oynanır diyeceksinizdir diye ümit ediyorum. Demiyorsanız da deyin, etkileşim olsun. Biz de görelim hani kaçırdığımız bir şey varsa biz de oynayalım. Biz oynayalım. Arkadaş yakında bekar olacak. O da bol bol oyun oynayacaktır diye ümit ediyorum artık. İnşallah. Ben zaten oynuyorum. Ben zaten oynuyorum. Sıkıntı yok. Umarım güzel bir yaz tatili geçirir herkes. Yoğun bir eğitim döneminden geçtiniz. Sıkıntılı bir dönemden geçtiniz. Ama merak etmeyin. Daha da sıkıntılı dönemler sizleri bekliyor olacak.
Ondan dolayı en azından şu 2-3 aylık yaz tatili dönemini mümkün mertebe eğlenerek, kafa dağıtarak, sosyalleşerek geçirmeye çalışın. Kendinizi eve de hapsetmeyin. Evet, dışarı çıkmak gerçekten çok sıkıntılı bu zamanlarda. Ekonomik ve sosyal anlamda. Ama bunlara rağmen de yaşamamız gerekiyor. Hayatta kalmamız gerekiyor. Base'inizi kurun, dışarıya açılın biraz. Unutmayın ki oyunlar özler bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar